Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Almanya'daki koronavirüsü vakaları artmaya devam ediyor. 50 binin üzerine çıktı. Bugün itibarıyla 28 Mart Cumartesi günü itibariyle tam 53 binden fazla insan koronavirüsüne yakalandı. Ama bu tabii ki her yakalananın öleceği anlamına gelmiyor. İyileşenler var ve ölü sayısı da 400'e yaklaştı ya 400 oldu daha doğrusu. Bugün bu ekranlara koronavirüsüne yakalanan, benim de uzun süreden beri tanıdığım iki hastayı getireceğiz. Aile bunlar, sağlık ve eğitim alanında çalışıyorlar. Almanya'da yaşıyorlar ve bunlar önce yakalandıklarında normal bir grip algınlığı diye ifade ediliyor. Bu konuda çok fazla ciddi önlem alınmıyor ama bu hafta pazartesiden itibaren koronavirüsüne yakalandıklarını belirtiyor ve şu anda onların yaşadıklarını, aile olarak yaşadıklarını ve bu süreci nasıl atlattıklarını ekrana getiriyoruz. Onlarla yapmış olduğumuz söyleşiyi birlikte izleyelim. Bir aile var şu anda ekranlarımızda. Deniz Durmuş ve Sabır Durmuş. Deniz, geçmiş olsun. Öncelikle sizlere. Teşekkürler. Nasıl korona hastalığına yakalandığınızı anladınız? Bunu anlatabilir misiniz? Evet abi, geçen hafta Salı günü, yani ayın 17'sinde daha doğrusu hastalandığımı fark ettim. Yani boğazım ağrıyordu, başım ağrıyordu. Ondan sonra da ertesi gün ateşim falan başladı. 3-4 gün böyle baya bir şiddetli ateşlenme geçirdik. Orada fark ettik yani büyük bir hastalık geçiriyoruz diye. Bu hafta pazartesi... Efendim, buyur. Şimdi biraz normalleşti. Evet. Evet. İşte ateşimiz işte geçti. Bayağı 3-4 gün çok kötüydük. Bundan dolayı fark ettik yani ateş 3-4 gün şiddetli sürünce pazartesi günü dedik biz en iyisi bir hastaneye gidelim, test ettirelim. Testin sonucu da pozitif çıktı. Hı hı. Yani evet. O pozitif çıktıktan sonra peki hastanelerin yaklaşımı nasıl oldu sizinle? Yani hastaneye yatırma durumu gündeme geldi mi yoksa? Yok. Biz pazartesi test yaptırdık. Salı günü bize telefon açtılar. Hastaneye yatırma gibi bir durum yoktu. Çünkü çok acil değil yani. Biz hani tabii ki nefes sorunu olduğumuzu söyledik. Bize benim ilaçlarım vardı. Söylemiştim zaten. Sprey kullandığım ilaçlarım vardı. Sabr'a da özel farklı bir tane ilaç gönderdiler. Onları kullandık. Yani baya bir solunum, nefes almakta baya zorlanıyorduk. Hastaneye yatırmada şöyle dediler. Bize özel bir numara verdiler. Bu eğer dediler belirtiler kötü olursa, hastalık daha şiddetlenirse bu numarayı arayın. Biz sizi gelip özel arabayla alıp hastaneye yatırırız dediler. Ama gerek kalmadı çünkü idare ettik durumu yani. Sabır'ı görebilir miyiz? Biraz ekrana onu çevirsin. Sabır, sana da geçmiş olsun. Birazcık daha çevirebilir misin ekranı? Sabır'ı tam göremiyorum. Ekranı biraz daha Sabır'a. Evet, biraz daha. Evet. Şu anda görüyorum. Sana da geçmiş olsun. Hala öksürüyorsun. Bu hastalığı yaşadığınız siz, en büyük belirgin özelliğin ciğerlerdeki etkisi mi? Solunum yetersizliği mi? Solunum yetersizliği bir, artı yüksek ateş. Bir de biz herhangi bir şey ne tadını alıyoruz ne de kokusunu alıyoruz. O çok kötü. Yani tat almamak, bir şey yediğiniz, içtiğiniz şeylerden tat almamak belirtili de önemli diyorsunuz. Almamak, evet. Bu belirtiler var. Bir de tam derin nefes alıp veremiyoruz. Çok derin nefes aldığım zaman öksürme tutuyor. Bize egzersiz söyledi doktor. Bize egzersizler gösterdi. İşte derin nefes alıp kolları kaldırıp sonra ağızdan nefesi vermen lazımmış, kolları indirerek. Böyle egzersizler söyledi. Bol bol temiz havaya çıkın dedi. Bizim bahçeye çıkıyoruz işte. Bol sıvı tüketin dediler. Evet. Su çok içiyoruz öyle. Ama öksürük halen var. Biraz mesela merdivenleri inip çıktığımız zaman hemen soluk soluğa kalıyoruz. Çünkü akciğer daha çok zayıfmış daha. Zayıf. Sizde 2 çocuk da var. Çocuklardaki etkisi nasıl peki? Onlar geçiyor. Peki var yani şu anda değil mi çocuklarda da korona? Efendim, anlamadım.
Çocuklarda da korona bulaşması söz konusu. Çünkü belirtiler var. Aynen. Kaçınılmaz bir şey Yüce. Çünkü aynı evde yaşıyoruz ya. Ne kadar da temiz tutsak ortalığı, yüzeyleri falan yine de kapıyorlar çocuklar işte. Ama onlar da gribe benzer değil mi Deniz? Grip gibi belirtiler. Ama Dila işte Dila mesela o da o da tadını, koku şeyini falan kaybetti ama grip gibi geçiriyorlar çocuklar. Keyan daha az geçiriyor. Onun belirtileri daha sanki böyle bir hafif nezle olmuş gibi. Siz şimdi bunu atlattınız diyebilir miyiz Deniz? Evet. Ya şu anda sağlık uzmanları ne diyor size? Karantinadasınız. Anlamadım. Efendim? Şu anda karantinadasınız. Evet. Size ne öneriyorlar doktorlar ve ne kadar sürecek bu süreç? Karantina normalde oraya başvurduğun andan itibaren 2 hafta. Evet. Öyle. Evet. Ayın işte bu hafta pazartesi başvurduk, işte test yaptırdığımız için bize dediler o günden itibaren 2 hafta yani 4. ayın 6'sına kadar karantinadayız. Yani düzelsek bile mecburu bu zamanı evde geçirmek zorundayız. Önemli olan şimdi daha rahat nefes alabiliyoruz. Yani bayağı çok zor bir dönem geçirdik. Sabr'ın demin dediği gibi koku alamıyorduk, tat alamıyorduk. Ama en büyük sıkıntımız bu hastalık döneminde nefes alamama. Yani solunum yetersizliği en büyük sıkıntı oydu. Bugün bir videoda da anlatmıştım. Bu çocukların bir solunum aleti vardı. Onlar küçükken hastalandığında doktor bize vermişti. O alet iyi ki evdeydi. Onu kullandık. Onun bize çok büyük faydası oldu. Bir ara o kadar kötüydük ki Yücel. Hatta düşündük arayalım mı diye. Yani gelip bizi alsınlar. Çünkü gerçekten çok sıkıntı çektik nefes alıp vermekte. Ertesi gün baktık biraz daha iyiye gidiyor. Yani durumu idare ediyoruz. O spreyleri kullanıyoruz. Bugüne geldik işte daha iyi rahat nefes alıyoruz. İşte zannediyorsam bir 3-4 gün daha sürer. Ondan sonra daha iyi nefes alıyoruz. Geçmiş olsun. Peki ekran başında bizi izleyen insanlara bu konuda ne öneriyorsunuz? Yani bu hastalığı başardınız. Tabii herkeste bir korku ve endişe var. Ben de yakalanabilir miyim diye bir tedbir alıyor. Onlara neler öneriyorsunuz? Yani insanlara şunu söylemek istiyoruz. Yani korkulacak bir şey yok. Yani bu hastalığa yakalandığınız zaman bile korkulacak bir şey yok. Önce grip gibi başlıyor. Yani ateşlenme olur, öksürme olur, boğaz ağrısı, baş ağrısı. Ondan sonra solunum yetersizliğe döner. Eğer tat ve burun yani koklama hissi gittiği zaman bilin ki yani bu hastalığa yakalanmışsınız ve nefes almakta zorlanabilirsiniz. Önemli olan doktorun size bir astım ilacı gibi bir şeyin yazması, yani daha rahat nefes alabilmeniz için. Yani panik yapmaya gerek yok. Ondan hariç zaten bu hastalığa yakalandığın zaman Gesundheitsamtlar özel bir numara veriyor. Eğer gerçekten durum çok kötü olursa orayı arama imkanınız var. Hemen bir araba gönderiyorlar, acil özel bir araba. Alıp hastaneye kaldırılıyorsunuz. Solunum Sauerstoff dediğimiz, oksijen dediğimiz aletlere bakıyorlar. Maskesi takıyorlar. Evet, yani korkulacak bir şey yok yani. Yani Almanya'da gerçekten bu konuda çok duyarlı. Bizi Gesundheitsamt'tan her gün arıyorlar 2 defa. Bir beni arıyorlar, bir Sabr'ı arıyorlar. Özellikle hep soruyorlar. Yani gidişat nasıl diye, durumumuz nasıl diye, bir ihtiyacımız var mı diye her gün arayıp soruyorlar. Peki Sabr, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, şu anda biraz daha çevirebilir misin? Biraz daha Deniz. Tedbire neden bakmamak lazım Yüce. Her şeye rağmen. Hele bir kronik hastasıysan eğer o zaman daha dikkatli olman lazım. Sen aynı zamanda sağlıkçısın çünkü. Hani sağlık alanında da çalıştığın için daha yakından biliyorsun bunu. Ya o kadar tedbirli olmama rağmen düşün yani ben bile kaptıysam maskeyle çalıştık, mesafeli hastalarla çalıştığımız halde, eldivenle çalıştığımız halde, sürekli dezenfektan kullandığımız halde ona rağmen yine de kaptım. İnsan ne kadar tedbirli olsa yine de oluyor yani. Oluyor, insan başına geliyor. İnsanlar yine de kendilerine dikkat etsinler. Ellerini temiz tutsunlar, sürekli yıkasınlar, ayakkabıları dışarıda çıkarsınlar, içeri almasınlar. Örneğin herhangi bir yere değdiyseniz dışarıda... Kamerayı biraz daha çevirebilir misin Deniz? Pardon. Öyle mi? Evet, şu anda evet. Öyleyim. Tramvay üzerine oturulduğu zaman o ceketten içeri gelmemek lazım. Onu dışarıda bırakmak lazım. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü yüzeysel yerlerde 4-5 gün kalıyor bu virüs. Havada 3-4 saat uçuşuyor bu virüs. Yani çok hillet bir şey. Herkese yine de
İnşallah kimse fazla insanlar kapmaz. İnşallah bu dönemi sapasağlam geçirecek her şeye rağmen. Peki size çok çok geçmiş olsun diyorum. Teşekkürler. Sağlıklı günlere. Umarız dediğiniz gibi hiç kimse bu hastalığa yakalanmaz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Avrupa'da önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.